Nelson Mandela'nın büyük özelliği ve 3 hatası. Bugün tarihin en büyük liderlerinden biri olan Nelson Mandela'yı tanıyacağız. Mandela'nın dünyaya örnek olmuş 10 olumlu özelliğini ve 3 hatasını ele alacağız. Peki o neden bu kadar önemli bir figürdü? Kararlılığı ve mücadelesi. Nelson Mandela, Güney Afrika'daki apartheid rejimine karşı verdiği amansız mücadelesiyle tanınır. Hiçbir tehdit ve baskı onu yolundan döndüremedi. 27 yıl boyunca cezaevinde kalmasına rağmen davasından asla vazgeçmedi. Özgürlük için savaşan bir insanın seçebileceği tek yol ya zafer ya da ölümdür. Ölüme meydan okudu. 1964'te ölüm cezasıyla yargılandığında davasına olan inancıyla tarihi bir konuşma yaptı. Özgür ve demokratik bir toplum hayalini kurdum. Eğer bunun uğruna ölmem gerekirse buna hazırım. O an sadece Güney Afrika'nın değil, tüm insanlığın yüreğinde bir isyan ateşi yandı. İç savaşı engelledi. Özgürlüğüne kavuştuğunda intikam yerine barışı seçti. Irkçılıkla dolu bir geçmişi ardında bıraktı. Tüm halkı kucakladı. Bu yaklaşım Güney Afrika'yı iç savaştan kurtardı. İnsanlar nefret etmeyi öğrenebiliyorsa, sevmeyi de öğrenebilir. Çünkü sevgi, insan kalbine nefretten daha doğal gelir. İlk siyahi devlet başkanı. 1994'te Güney Afrika'nın ilk siyahi başkanı seçildi. 300 yıllık ayrımcılık sona erdi. Mandela sadece siyahlar için değil, tüm halk için çalıştı. Amacı herkesin eşit haklara sahip olduğu bir ülkeydi. Özgürlük, başkalarının özgürlüğüne saygı duyduğunda gerçektir. Demokratik seçimleri başlattı. 1994'te ilk demokratik seçimleri organize etti. Tüm halkın katılımını sağlayarak demokrasinin temelini attı. İyi bir lider, insanları olmak istedikleri yere götürür. Bir ulusu sporla birleştirdi. 1995 Rugby Dünya Kupası. Mandela, beyazların takımı olan Springboks'un formasını giydi. Bu cesur bir adımdı. Beyaz ve siyahlar arasındaki ayrımı kırdı ve birleşmenin sembolü oldu. Sporun dünyayı değiştirme gücü vardır. Nobel Barış Ödülünü aldı. Özgürlük, eşitlik ve insan haklarının sembolü haline geldi. 1993'te Nobel Barış Ödülünü kazandı. Başkalarının özgürlüğü için savaşmıyorsan sen de özgür değilsin. Eğitmen lider, Robben Adası'nda mahkumları eğitti. Bir neslin bilinçlenmesine öncülük etti. Başkan olduktan sonra da eğitime önem verdi. Eğitim dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silahtır. Alçak gönüllü. Güç karakterini bozmadı. Başkan olduktan sonra bile sade yaşadı. Halkın içindeydi. Gerçek liderlik insanlara hizmet etmekle başlar. AIDS ile mücadele etti. HIV/AIDS salgınına karşı önemli adımlar attı. Farkındalık yaratmak için kampanyalar yürüttü. Hataları
mücadelenin ilk yıllarında şiddet kullandı. Barışçıl bir lider olsa da mücadeleye silahla başladı. 1952'de Başkaldırı Hareketi'ni başlattı. ...1961'de Umkhonto we Sizwe, yani ulusun mızrağını kurdu. Yıllar sonra bu yöntemleri terk etti. İnsanların değişebileceğine inanmalıyız. Ekonomik reformlar yetersiz kaldı. Reformları halkın beklentilerini karşılamadı. Bazı kesimlerde hayal kırıklığı yarattı. Her büyük değişim zaman alır. Ailesine zaman ayıramadı. Nira hayatını halkına adadı ama ailesiyle yeterince vakit geçiremedi. Hayatta her şeyin bir bedeli vardır. Mandela başarıları ve hatalarıyla tarihin en büyük liderlerinden biri olarak bir insanlık sembolü olarak anılmaya devam ediyor. Nelson Mandela, forever the flame. Oh, Nelson Mandela, shining bright, Madiba's light, a fearless fight with love and courage.